Bugün sizlerle derbi özel Fenerbahçe kadrosunu Beşiktaş kadrosuyla kapıştıracağız. Fenerbahçe kadromuzun dizilişi 4-3-3 defans olacak. Beşiktaş kadromuzun ise dizilişi 4-1-4-1 diziliş olacak. Ev sahibi Fenerbahçe kadrosuyla da arkadaşlar isterseniz kalecimizi alarak tam gaz başlangıcımızı yapmış oluyoruz. Bu tarz derbi videolarına özel videolar için like'lara basalım arkadaşlar. Abone olup bildirimleri de açmayı unutmayalım ki güzel videoları kaçırmamış olursunuz. Televizyonda izleyenler kesinlikle like'lara basın. Onlar da destek verirse üşenmeyip 400-500 like'a rahat ulaşıyoruz. Şimdi gördüğünüz gibi Ederson'un kartını görüyorsunuz. Video dışında tüm kartları hazırladım. Bunun da bilgisini veriyorum. Ederson'un yani 119 yenilik kartı arkadaşlar Fenerbahçe kadromuza gelmiş olacak. Hemen hızlı bir şekilde Fenerbahçe'mizin ilk transferi Ederson'u geldi. Kadromuza ekledik ve kaç gene kadar ulaşmışız ona da bir bakalım arkadaşlar. Hemen geliyor, 91 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi Beşiktaş kadrosuna geçtik ve Beşiktaş kadromuzun kalesini arkadaşlar Ersin koyulacak. Hemen buraya Ersin yazalım, yazamadım. Ersin yazdık ve arama diyerek aratmış olduk. Ersin'in arkadaşlar maalesef güzel bir kartı yok. Gördüğünüz gibi 72 gelinlik kartı arkadaşlar kadromuza gelecek. Maalesef Beşiktaş oyuncuları çok fazla oyuna kartı gelmiyor maalesef. Değiştir diyerek de o zaman Ersin'imizi eklemiş olalım. Hemen burada gördüğünüz gibi Ersin'i bulduk. Kalemize eklediğimizde arkadaşlar maalesef gen bile artmadık sanırsam. 84 gen şu anlık. Geçelim o zaman. Şimdi bundan sonra ikişer transferler alacağız. İlk olarak o zaman sol bek ve sağ bekimizde oynatacağımız Fenerbahçe kadromuzdaki oyuncularımızı alarak başlangıcımızı yapalım. Bu arada derbi skor tahminlerinizi yorumlara belirtebilirsiniz. Benim skor tahminim bu videodaki atacağımız maçtaki skor benim tahminim olsun. Bunun bilgisini veriyorum. Şimdi Nelson Semedo'nun arkadaşlar kartını alacağız. Hemen aratmış da olduk. Semedo gördüğünüz gibi bulduk. 107 gelin temelinde var ama ben video dışında arkadaşlar hazır bir şekilde dediğim gibi bekliyor oyuncular. 112 gelinlik kartı sağ bekimize gelmiş olacak. Sol bekleri arkadaşlar Mert Müldür'ün kartını oynatacağım. Muhtemel kadro olarak bakarak arkadaşlar kurmadım oyuncuları. Almadım daha doğrusu. Kurabilecek en yüksek Fenerbahçe ve Beşiktaş kadroları kurmaya çalışacağım. Bunun bilgisini veriyorum. 113 gelinlik kartı Mert'in gelecek ama maalesef gen düşecek. Yapacak bir şeyimiz yok. Sol bek olarak alternatif pozisyon olarak açık değil Mert Müldür'de. Bunun bilgisini vermek istiyorum. Şimdi o zaman Semedo'yu arkadaşlar kadromuza ekledik. Genimiz ise gördüğünüz gibi 93 gene kadar ulaşmış olduk. Şimdi ise sol beke geldik. Pozisyonumuzu arkadaşlar sağ bek yapalım yoksa çıkmayacak. Hatta sağ bek yapmayalım. Buraya direkt Mert yazalım ve oyuncumuz çıkmış olsun. Arama diyerek Mert Müldür'ü bulduk. Sol bekimize eklemiş olduk. Maalesef arkadaşlar geni düştü. 109 gen olarak oynamış olacak. 95 gen oldu Fenerbahçe kadromuz. Şimdi o zaman Beşiktaş kadromuzun beklerini alacağız. Sağ bekte arkadaşlar Murillo'nun kartını alacağız ama Murillo'nun nasıl bir kartı var? İlk kez görmüş olabilirsiniz. Beşiktaş takımını tutan kişiler hariç ilk kez görüyor olabilirsiniz. Gördüğünüz gibi Murillo'nun en yüksek kartı 99 gelinlik kartı. Turuncali'ni de video dışına aldığım için 104 gelinlik kartı arkadaşlar kadromuza gelecek ama ilk önce bir sol bekimizi de alalım. Oraya da arkadaşlar Rıdvan'ın kartını alacağız. Rıdvan'ın da kartını görelim arkadaşlar ama çıkmadı. Oyuncumuzu bulduk. Gördüğünüz gibi Rıdvan Yılmaz'ın da sadece bu hali var. Yani temel hali var. En dipteki kartı var sadece. 73 gen orada. Maalesef yine bir kötü bir transfer yapacağız. Beşiktaş kadromuzda yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Şimdi buralar bir arkadaşlar silelim. Bunlar niye aratılmış bilmiyorum. Şimdi o zaman geldik. Murillo'muzu kadromuza ekledik ve 104 genin kartıyla birlikte genimiz 86 gene kadar ulaşmış oldu. Sol bekimize geldiğimizde ise Rıdvan'ı gördüm. Sol bekimize ekledik ve genimiz bakalım ne aldı? 85 gen halde duruyor. Maalesef Beşiktaş kadrosu çok kötü ilerliyor. Şimdi o zaman Fenerbahçe kadromuzun stoper hatlarını alacağız. İlk olarak sağ stoperde Rin yazdığımızda çıkıyor diye hatırlıyorum. Şikriner'in bir kartını alacağız. Hatta yeni bir gelen kartı var bildiğiniz gibi. Hatta yeni 2 tane kartı geldi ama ben 115 genlik kartını tabii ki de aldım. Turuncali ile birlikte ise 120 genlik kadromuza kartı gelecek Fenerbahçe kadromuza ama ilk öncelikle sol stopere de Çağlar Söyüncü alacağız. Dediğim gibi kurabilecek en iyi Fener ve Beşiktaş kadrosu kurduğumuz için Çağlar'ı alıyorum. Normalde galiba Çağlar oynamayacak. Çağlar'ımızın da arkadaşlar turuncu dereceli haliyle birlikte 113 genlik kartı arkadaşlar kadromuza gelmiş olacak. Şimdi o zaman Bastoni yerine ilk öncelikle arkadaşlar Şikriner'imizi eklediğimizde müthiş bir transfer yaptık bence. Şikriner bence bugün iyi işlerde yapacaktır. 98 yine kadar ulaştık. Sol stoperimize de
de arkadaşlar hemen çağlarımızı eklediğimizde Fenerbahçe kadrosu gittikçe güçleniyor. Genimiz ise Fenerbahçe kadromuzda 101 gene kadar ulaştı. Kısacası kaleci ve defans hattımızı bu şekilde kurdum. Şimdi o zaman Beşiktaş kadromuzun da defans hattını bitirmiş olalım arkadaşlar. İlk olarak sağ stoperimize Akbado'nun bir kartını alacağız ama maalesef Akbado'nun da arkadaşlar yani güzel bir kartı maalesef yok oyunda. 79 geni kartını arkadaşlar almış oldum. Kartını eklemeden önce de sol stoperde oynatacağımız oyuncuya geçiyoruz. Oraya da arkadaşlar Emirhan yazıyoruz ve Emirhan'ın kartını alacağız. Bu oyuncumuzun da maalesef arkadaşlar 73 geni kartı var gördüğünüz gibi. Maalesef Beşiktaş kadromuzun defans hattı kısacası çok kötü oldu. Yapacak bir şeyimiz yok. Değiştir diyerek o zaman Akbado'yu hemen arkadaşlar bulalım ve gördüğünüz gibi sağ stopere eklemiş olduk. Şimdi o zaman sol stopere geçtik. Oraya da arkadaşlar 73 genli Emirhan topçumuzu kadromuza ekleyeceğiz ve maalesef Beşiktaş kadromuzun kalecisi ve defans hattı maalesef çok kötü oldu ama yapacak bir şeyimiz yok. Elimizden geldikçe bu kadar yüksek bir kadro kurabildik. Yani derece bassak olabilir ama bu oyuncular derece basmak çok büyük bir zarar olur. Tek dileğimiz Beşiktaşlı futbolcularda güzel kartlar gelmesi diyelim ve Fenerbahçe kadromuzun isterseniz çift defansif orta sahalarını almış olalım. Şimdi o zaman ilk olarak sağ defansifte oynatacağımız oyuncu N'Golo Kante'mizi alacağız. İnşallah çıkar. Yani harflerde bir sorun yok değil mi? Bakalım çıktı. Müthiş bir şekilde. N'Golo Kante'nin bu kartı var ama maalesef almadım. Bunu alamadım. Hatta yeni görüyorum. Unuttum ben bu kartını. 113 genli kartı bende var arkadaşlar. Video dışında aldığım Turuncu Ali ile birlikte ise 118 genli kartı kadromuza gelmiş olacak ama ilk öncelikle Guendouzi'yi da alalım arkadaşlar. İnşallah yanlış yazmamışımdır. Bakalım çıktı mı, şu anlık göremiyorum. Çıkmış arkadaşlar. 110 genlik temelinde var. Turuncu Ali ile birlikte ise 115 genlik kartı arkadaşlar kadromuza gelecek ve Fenerbahçe kadromuz gittikçe Beşiktaş kadrosuna göre müthiş ilerliyor. Hatta burada yedeklerde de Alvarez var. Önceki Fenerbahçe kadrolarımızda Alvarez kullanıyordum. Bugün onun yerine farklı bir kart kullanacağız. Gördüğünüz gibi Kante'mizi kadromuza ekledik. Sol defansife ise arkadaşlar hemen o zaman Guendouzi'muzu ekledik ve iki defansif orta saha kartımızı da kadromuza eklediğimizde genimiz 106 gene kadar ulaşmış oldu Fener kadromuzda. Şimdi o zaman Beşiktaş kadromuzun sağ orta saha ve sol orta saha kısmındaki oyuncuları almak istiyorum. Şimdi sağ orta saha kısmını arkadaşlar kontrol ettim ve Jota alacağız. Jota Silva alacağız. Normalde yedek bir oyuncu ama arkadaşlar bugün biz ilk 11'de kullanacağız ama çıkmadı maalesef. Kartımız şimdi çıktı. 108 genlik bir kartı var. Turuncu Ali ile birlikteyse arkadaşlar 113 gen olacak ama biz sağ orta sahada oynatacağız ve gördüğünüz gibi sağ orta sahada alternatif pozisyon olarak açık değil. Maalesef gen düşecek. Yapacak bir şeyimiz yok. Pardon, özür diliyorum. Kadromuza gelmeyecekti. Çünkü sol orta saha kısmında oynatacağımız oyuncuyu da alacağız. Oraya da arkadaşlar bakıyorum Raşit alacağız. İnşallah kartı çıkar. Bakalım çıkacak mı? Çıktı mı? Çıkmış. Güzel. Bu arkadaşlar bu kartımız zaten temel hali olarak pozisyon olarak sol orta saha var. Turuncu Ali ile birlikteyse yine çok yüksek bir kart değil ama yine defans hattına baktığımızda güzel kart aldık. Şimdi o zaman Mahrez'i yerine arkadaşlar Jota Silva'mızı kadromuza ekledik. Maalesef dediğim gibi geni düştü ama yapacak bir şeyimiz yok. 109 gene kadar düşmüş oldu. Genimiz hala 80'lerde ilerliyor maalesef arkadaşlar. Sol orta saha kısmında da arkadaşlar burayı iptal edelim ve Raşitsa'yı kadromuza eklediğimizde bakalım kaç gene kadar ulaştık? 88 gene kadar ulaştık. Kanat, sağ orta saha, yani kanatlarımızı kısacası bu şekilde yaptık Beşiktaş'ta. Şimdi o zaman ne yapacağız? Fenerbahçe kadromuzun kanatlarını alacağız. İsterseniz o zaman sağ kanatta oynatacağımız oyuncuya geçiyoruz. Oraya da Asensio'nun bir kartını oynatacağız. Ama Asensio'nun arkadaşlar ilk bir kartını görelim. Kartı gördüğünüz gibi 106 genli kartı var. Turuncu Ali ile birlikte ise 111 genli kart oynayabiliyor ama ben bu kartı almadım çünkü bedava olarak bende vardı Asensio'nun güzel bir kartı. Onu oynatacağız. Ama ilk öncelikle sol kanatta oynatacağımız Kerem Aktürkoğlu'nun da kartını görelim arkadaşlar. Kerem'in ise 101 genlik bu kartını oynatacağız. Turuncu Ali ile birlikte ise 106 gen olarak oynayacak. Alternatif pozisyon olarak sol kanat açık mıydı? Açık değilmiş arkadaşlar. O zaman gen düşüş yaşamış olacak. Yapacak bir şey yok. Şimdi o zaman geldik kadromuza. Sağ kanatımıza hemen Asensio'muzu eklemiş olalım arkadaşlar. Değiştir diyerek demiştim ve Asensio gördüğünüz gibi bu kartı var. Bedava olarak alabiliyorduk zamanında. Ben de almıştım bu hesaba. Asensio'yu da gördüğünüz gibi kadromuza ekledik. Genimiz Fenerbahçe'de 108 gene kadar ulaşmış oldu. Değiştir diyerek o zaman sol kanatımızı alacağız oyuncumuzu. Ama ilk öncelikle burayı sol orta saha yapalım ve arkadaşlar Kerem'i bulalım. Kerem'i bulduk.
kadromuza ekledik. Maalesef dediğim gibi gen düşüşü yaşayacak ama sorun yok. Kerem'le birlikte ise 109 gene kadar ulaştı. Fenerbahçe kadromuz bu şekilde ilerliyor. Şimdi Beşiktaş kadromuzun o zaman iki merkez orta saha kısmında oynatacağımız oyuncularına geçiyoruz. Sağ merkezde oynatacağımız oyuncu arkadaşlar Orkun Kökçü olacak. Hemen Orkun kaptanımızı yani almış olalım. Orkun'un gördüğünüz gibi 114 genlik kartı var. Turumcal ile birlikte ise 119 genlik kartı Beşiktaş kadromuzda oynamış olacak. Sol merkezde de arkadaşlar Ernest Alın ve arkadaşlar inşallah çıkacaktır. Bakalım çıkacak mı? Biraz alta inmek zorundayız. Biraz da indik ve Çerni gördüğünüz gibi Çerni'nin kartını oynatacağız. Sol merkezde 107 genlik Çerni'miz de sol merkezde oynayacak. Bu arada alternatif pozisyon olarak da merkez açık değil yani gen düşüş yaşayacak. Şimdi o zaman sağ merkezimize Orkun Kökçümüzü gördüğünüz gibi ekledik. Bakalım 90'lara ulaştık mı artık? 91 gene kadar ulaştık maalesef. Yani defans hattımız çok kötü. Sol merkeze de hemen buradan arkadaşlar Çerni'mizi ekledim ve biraz daha yükselmiş olsun kaydet arama diyerek Çerni'mizi de eklediğimizde Çerni'miz bakalım 101 gene kadar düştü. 93 gen olduk. Orta hattımızı hemen hemen bitirdik Beşiktaş'ta da. Şimdi o zaman Fenerbahçe kadromuza geldiğimizde merkez orta saha ve santrafor golcümüzü alacağız. İlk olarak Fred yazıyoruz ve merkezde arkadaşlar Fred'in bir kartını oynatacağız. Bir önceki Fenerbahçe kadromuza almamıştım. Bu sefer almak istedim. Alvarez çünkü doğru düzgün oynamıyor. Bari Fred'i oynatalım dedim ve Fred'in de güzel bir kart olduğu için direkt 119 genlik kartını aldım ve merkezde oynatacağız ama çok özür diliyorum. İlk öncelikle bir golcümüzü de alalım. Oraya da bildiğiniz gibi tabii ki de Sidiki Şerifler oynamayacak. Anderson Talisca oynayacak. Anderson Talisca'nın da arkadaşlar çok iyi bir kart yok ama yine idare edebilecek bir kartı var. 105 gen Turumcal ile birlikte ise 110 genin kartı arkadaşlar kadromuza gelmiş olacak ve bu şekilde Fenerbahçe kadromuzu bitirmeye çok az kaldı. Pozisyonu iptal edelim. Fred'i kadromuza eklediğimizde genimiz bakalım kaç gen olmuş görelim. 113 gene kadar ulaşmış oldu ve son transferimiz Anderson Talisca'mızı da kadromuza eklediğimizde Fenerbahçe kadromuzu ise bu şekilde arkadaşlar bitirmiş oldu. 114 genlik Fenerbahçe kadrosu kurmuş olduk. Şimdi o zaman Beşiktaş kadromuzu da bitirmiş olalım. İlk olarak defansif orta saha kısmında oynatacağımız oyuncu Endidi'yi alacağız arkadaşlar. Şükürler olsun Endidi'ne bari arkadaşlar güzel bir kartı geldi yakın zamanda. 110 genlik temelinde Turumcali'yi biraz uğraştırdı almak. Süre geçti. Alana kadar bayağı süre geçti ama sonunda alabildiğim 118 genlik defansif orta saha kartını alacağız ama ilk öncelikle bir santraforumuzu da alalım. Oraya da arkadaşlar hemen kontrol ediyorum. Ohu alacağız yani bildiğiniz gibi ama onda maalesef arkadaşlar güzel bir kart yok. Golcümüz maalesef çok düşük gene bir kartla oynayacak. Bakalım neler yapacağı görmüş olacağız. Hemen Beşiktaş kadromuzu da bitirmiş olalım. Pozisyonu iptal ettik. Endidi kadromuza ekledik ve bakalım kaç gene kadar ulaşmışız. 95 gün oldu. Değiştirerek golcümüz Ohu da arkadaşlar kadromuza eklemiş olalım. Ohu da eklediğimizde Beşiktaş kadromuzun da son durumu gördüğünüz gibi bu şekilde oldu. 94 gene bir kadro kurabildik sadece. 2 takımı da bu şekilde arkadaşlar kurmuş olduk. Şimdi ev sahibi Fenerbahçe olduğu için Fenerbahçe kadrosunu ben yöneteceğim. Beşiktaş kadrosunu da kuzenim yönetecek. Bakalım derbi sonucu ne olacak? Yani illaki ben kazanırım çünkü defans hattı Beşiktaş'ın çok kötü. Fenerbahçe'nin son durumu bu şekilde. Beşiktaş'ın kadrosu da son durumu bu şekilde. Beşiktaş kadrosu kötü olduğu için işleri zor. Bakalım derbinin kazananı bizim videomuzda kim olacak? Kerem Aktürkoğlu ya Kerem döndürdü Anderson'a. Anderson Talisca 1-0 öndeyiz. 1-0 öndeyiz. Orada Fred iyi aldı. Kerem'e verdi. Kerem çıkardı ve karşı karşıya Talisca affetmez. Durum 1-0 oldu. Jota Silva sağdan geliyor. Mert karşıladı ama Mert alman lazımdı. Jota Silva tam geçemedi. Guendezo karşıladı. Pas hatası geldi. Şimdi döndük kime? Anderson'a. Talisca bıraktı. Asensio bir etrafına dönüş. Çok güzel. Asensio ilerliyor. Asensio hala sürüyor. Asensio şimdi içeriye doğru pas. Talisca yapma Talisca. Onu atman lazımdı. Yeniden Asensio'ya. Asensio şimdi Talisca bir kez daha uzun güzel bir pas. Talisca bu sefer kaçıracak mı? Talisca 2-0. 45 artıda farkı 2'ye çıkardı. Derbide büyük bir fark elde etti. Talisca ilk yarıyla tam 90 attı. Derbide 2-0 skorla öndeyiz. İlk yarıda bitti. Çağlar çok güzel aldı ön tarafta. Şimdi verdi Kerem'e. Kerem offside var. İnşallah Talisca atmaz derken geriye dönmek istedim. Bu sefer de pas hatası yapmıştık. Endidi, Rashica tekte, Çerni, Oha verdi sağa doğru. Jota
Silva Guendouzi peşinde dokundu ama hala Jota'daydı ama çok kötü bir şut. Talisca sola doğru döndü. Kerem Aktürkoğlu bir kez daha topu pası. Talisca çaprazdan hat-trick. 67. dakikada fark 3'e çıktı derbide. Durum 3-0. Kerem'in müthiş pasında Talisca çaprazdan çok iyi bitirdi ve hat-trick'ini yaptı. O çok güzel geldi. Şut geldi. Üst direkten ilk şutta, ilk güzel bir şutta gole yaklaştı Beşiktaş. Asensio Kerem elini kaldırdı. Ortada geldi. Kerem kaleciyi dönen top. Fred vurdu ama Ersin'in kucağına gitti. Şimdi Orkun Kökçü kaptanla geliyorlar. Mert müdahale yapamadı Ederson. Çok başarılı bir kurtarış. Çerni ile bir kez döklenecekler. Oh verdi. Şut uzaktan ama kötü bir şut. Ve artık son dakikalardayız. Kante kaptırdı. Son dakikada oh verdi pasını. Hayır gol olmasın. Rashica müthiş bir gol ve 90 artıda hatamızdan sonra gol gelen Rashica'nın golüyle fark arkadaşlar 2'ye çıktı ama maçı net bir şekilde kazandı. Gördüğünüz gibi orada Kante kaptırdı. O çok güzel bıraktı Rashica'ya. Rashica da güzel bir plaseyle durumu gördüğünüz gibi 3-1 yaptı. Telk olarak derbi skor tahminimiz 3-1 olduğu maçı kazandı. Derbi istatistiklerimizde gördüğünüz gibi bu şekilde olmuş arkadaşlar. Bu tarz derbi videolar için like'lara basalım, abone olup bildirim açmayı unutmayalım. Ekrana 2 video bıraktım, onları da izlemediyseniz bence izleyin. Ben de bugünü bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet, görüşürüz. Bay bay.